Bedenimi dondurmaya ve bir aksilik olmazsa 826 yıl sonra yani 2850 yılında tekrar uyandırılmaya karar verdim. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için önce ölmem gerekiyor. Ölmeden önce bedenimin dondurulması için yapmam gereken önemli şeyler var. Şimdi size bunları ayrıntılarıyla anlatıyorum, dikkatlice takip edin. Neden dondurulmak istiyorum? Herkesin kendine göre geçerli bir sebebi var. Benim sebebim şu: geleceğin teknolojisini ve bilimdeki yeni keşifleri yaşamak, dünya toplumlarının içinde bulunduğu son duruma şahitlik etmek istiyorum. Hepsi bu. Tıbben ölmüş bir insanın daha gelişmiş teknolojiler kullanılarak gelecekte iyileştirilebileceği ve yeniden canlandırılabileceği beklentisiyle düşük sıcaklıkta korunması işlemine kriyonik deniyor. Bu şekilde dondurulmak istiyorsanız dünyada kriyonik hizmetleri sağlayan 4 büyük şirket var. Arizona'daki Alcor, Michigan'daki Cryonics Institute, Kaliforniya'daki American Cryonics Society ve Rusya'daki Cryorus. Biraz araştırma yaptığımda Alcor, sunduğu hizmetler ve kullandığı teknoloji açısından diğerlerine nazaran bir adım önde görünüyor. Şu anda 200'den fazla insanın dondurulmuş bedenleri Alcor'un soğuk depolarında muhafaza edilmekte. Eğer kararımı bu şirketten yana kullanırsam süreci şu şekilde sürdüreceğim. Öncelikle tüm bedenimin mi yoksa sadece beynimin mi dondurulmasını istiyorum. Buna karar vermem gerekiyor. Tüm vücudum için işlem yapılmasını istiyorsam aşağı yukarı $200.000 kadar bir paranın cebimde hazır olması lazım. Bu para üyelik ücreti, ulaşım ücreti, depolama ve canlandırma ücretini kapsıyor. Gerekli evrakları imzaladıktan ve benden istenen ücreti ödedikten sonra üzerinde talimatlar yazan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir bilezik ve kolye bana veriliyor. Ki ölü bulunduğumda beni bulan kişi ne yapacağını bilebilsin. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne, bilimin karanlık tarafına. İnsan bedenlerini donduran bu firmalar ölüme biraz farklı bakıyorlar. Tıbbi olarak ölümleri ilan edilmiş olsalar da Alcor gibi şirketler bu insanların geleceğin teknolojisiyle yeniden canlandırılabileceğine umuyorlar. Sebebi şu: geçmişte bir insanın kalbinin atmaması ölüm ilanı için yeterliydi. Fakat günümüzde durdurulan kalp tekrar çalıştırılabiliyor ve ölümün elinden çekip alınabiliyor. Benzer şekilde günümüzde ölü sayılan insanların da gelecekte yaşayan insanlar tarafından o günün teknolojisi kullanılarak hayata döndürülebileceği beklentisi var. Şimdi yapmam gereken şey beklemek. Ölümü beklemek. Fakat ölmenin de bir adabı olacak. Öyle beden bütünlüğüm bozulduğunda ya da çok ciddi beyin hasarı aldığımda şirketlerin yapabileceği pek bir şey yok. Bir de şansım yaver giderse ve bedenim için otopsi istenmezse kriyonik için hazırım demektir. Yasal olarak ölü ilan edildikten sonra kriyonik ekibi hemen işe koyulacaktır. Yapacakları ilk şey sıcaklığımı düşürmek ve metabolizmamı yavaşlatmak için tüm vücudumu buzlu suya sokmak. Ayrıca bedenimin stabil durumda kalması için Tamper adı verilen cihazla kalbimi ve akciğerlerimi yeniden aktif hale getirecekler. Dolaşım sistemim durduğu için kanın pıhtılaşmasını önlemek içinse bir dizi ilaç da enjekte edecekler. Devamında uyluğumda bulunan ana kan damarlarımı bu cihaza bağlayacaklar ve yine bu cihaz sayesinde vücudumdaki ısıyı çekerek suyun donma sıcaklığının biraz üstüne getirecekler. Tüm bu ilk işlemleri yaptıktan sonra doğruca uçağa, oradan da kriyonik tesisine. Tesiste beni donduracaklarını düşünmüştüm ilk başta fakat yapacakları şey bu değil. İşlemin doğru adı vitrifikasyon. Bildiğiniz gibi hücrelerimiz suyla dolu. Suyu soğutmaya başladığınızda artı 4 dereceye kadar diğer bütün sıvılar gibi suyun hacmi azalır. Fakat 4 derecenin de altına soğutmaya başladığınızda bu sefer hacmi garip bir şekilde artmaya başlar. Bunu biliyorsunuz çünkü buzdolabınızda içi su dolu cam şişeyi birkaç kez unutmuş ve parçalandığını görmüştünüz. Benzer şekilde vücudumu bildiğimiz manada direkt soğuttuklarında hücrelerimin içindeki su donarak genişlemeye ve hücrelerimi patlatmaya başlar. Sadece bununla kalmaz, oluşan keskin buz kristalleri bıçak gibi kılcal kesikler oluşturur ve hücrelerimle birlikte etrafındaki dokuları doğramaya başlar. İşte felaket niteliğindeki bu sıvıdan katıya dönüşümü engellemek için kriyonik teknisyenlerinin göğsümü açıp ana atar damarlarımı vücudumdaki tüm kanı dışarı pompalayan tüplere bağlayacaklar ve yerine tıbbi sınıf antifriz olarak da bilinen kriyoprotektan solüsyonu koyacaklar. Kriyoprotektan hücrelerin içine kolayca nüfuz eden ve suyu donma noktasını düşüren küçük bir molekül. Bu solüsyon iki önemli şey yapıyor. Vücut hücrelerindeki suyun %60'ını değiştirir ve kalan sıvının donma noktasını düşürür. Sonuçta mükemmel bir şekilde yapıldığında vücutta hiçbir donma gerçekleşmez. Bunun yerine
Vücudumdaki sıcaklık sonraki 3 saat boyunca giderek soğuyarak eksi 124 dereceye ulaşır. Artık bedenim tam anlamıyla camlaşmış durumda. Hiçbir molekül hareketi olmadığı için vücudumdaki tüm kimyasal aktivite durur, biyolojik zaman durur, duraklama haline girerim. Vitrifiye edildikten sonra yaklaşık 2 hafta süresince vücut sıcaklığım eksi 196 dereceye düşene kadar bedenimi yavaş yavaş soğutmaya devam etmeleri gerekiyor. Neden 196 derece? Çünkü bu nitrojenin sıvı hale geldiği noktadır ve çok uzun süreli bir sıvı nitrojen banyosu yapmak üzereyim. Ve artık yeni komşularımla tanışma vakti geldi. Her biri 3 metre yüksekliğinde içi sıvı azot dolu Bigfoot adlı dev paslanmaz çelik termoslar. Bedenimin tamamının içinde belki 10 yıl, belki 150 yıl, belki 2000 yıl kalmak üzere bu çelik depolardan birinin içine koyacaklar. Fakat filmlerde gördüğünüz gibi değil, ters pozisyonda, yani baş aşağı. Çünkü Bigfoot'tan günde yaklaşık 15 litre sıvı nitrojen buharlaşır ve haftada bir kere eksiğin tamamlanması gerekir. Eğer baş aşağı sıvıya daldırılmazsam, nitrojen seviyesi azaldığında açıkta kalan kafa bölümüm, yani beynim büyük zarar görebilir, bildiğimiz anlamda çürür. Even if it means freezing her body after she dies. 14-year-old girl died of cancer, but before her death, the teen fought to have her remains frozen. Eğer çok kötü bir şekilde ölmezsem ya da bedenime otopsi yapılmazsa, eğer gelecekteki insanlığın teknolojisi beni yeniden sağlığıma kavuşturma seviyesine gelirse, eğer kriyonik şirketi o tarihe kadar beni başarılı bir şekilde saklamayı başarabilirse ve en önemlisi belki de eğer gelecekteki insanlık beni uyandırmaya değer bulursa 2850 yılına merhaba diyeceğim. Her şey yolunda gider ve 826 yıl sonra uyandırılırsam, zannediyorum ki aradan geçen onca zaman bana sadece kısa bir an, hafif bir şekerleme uykusu gibi gelecektir. Normal uykuya daldığınızda ve uyandığınızda aradaki zaman farkını deneyimlersiniz. Eğer 8 saat uyuduysanız o kadarlık bir zaman diliminin rahatlığını yaşarsınız. Uykuya daldı ve uyandı olarak hızlı bir zaman geçişi yaşarsınız ama saatler geçtiğinin yine de farkında olursunuz. Ancak sıvı nitrojen termosunda donmak biraz farklı olmalı. Zamanın geçişini deneyimleyeceğimi düşünmüyorum. En kötü ihtimalle belki bir gün veya bir günden daha az süre olabilir. İnsan bedeninin dondurulması konusu zenginlerin ölümsüzlük hayalinin biraz daha ötesinde. Kriyonik şirketleri ölüleri sadece günümüzde ölü olarak görüyorlar, fakat onların bakıma alındıktan, yani dondurulduktan sonra geleceğin teknolojisi kullanılarak yeniden sağlıklarına kavuşturulabileceklerini umduklarını, bir nevi hasta ve bakımda olduklarını ifade ediyorlar. Ama hepsinin ortak düşüncesi olan kelimeler ve sunduğu hizmetlerin özü, umut ve belki.